Excel ve veri analizi anlatan biri olarak size bugün bambaşka ama yine işinizi kolaylaştıracak bir yapay zeka aracını göstereceğim. Google'ın geliştirdiği Notebook LM, sizin yüklediğiniz dokümanlar üzerinden kişisel yapay zeka danışmanınız gibi çalışıyor. Kendi kaynaklarınızla eğitilmiş bir yapay zeka hayal edin. Bugün birlikte bu aracı kurcalayacağız, nasıl çalıştığını adım adım sizlere anlatacağım ve örnekler yapacağız. Notebook LM aslında ChatGPT ya da Gemini gibi ama çok önemli bir farkı var. Bu yapay zeka sadece sizin yüklediğiniz dokümanlar üzerinden bilgi veriyor. Yani dış dünyadaki her şeyi bilmeye ve araştırmaya çalışmıyor. Sadece sizin verdiğiniz dosyaları analiz edip buradan size yanıtlar üretiyor. Diyelim ki bir eğitim dokümanınız var. Birden fazla PDF, Word dosyası, Excel kılavuzu gibi. Tüm bu belgeleri Notebook LM'e yüklüyorsunuz. O da sizin yerinize okuyup özetliyor. İsterseniz ona sorular sorabiliyor, kaynak göstererek cevaplar alabiliyorsunuz. İşte bu özellikle eğitim hazırlayanlar, öğrenciler, araştırmacılar veya benim gibi eğitmenler için muazzam bir avantaj. Şimdi gelin birlikte bir örnek yapalım. Bakın burada hemen geliyorum. Yeni not defteri oluştur diyorum. Ve bana buradan bir kaynak yüklememi istiyor. Türkçe dil desteği de geldi bu arada son güncelleme ile birlikte. Kesinlikle bence çalışanların mutlaka kullanması gereken bir yapay zeka olmuş ve tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlar bu arada. Kaynakları yüklüyoruz ya da Google Drive'dan yüklüyoruz. Bakın slaytlar ya da dokümanlar. Web sitesi ekleyebiliyoruz. Web sitemizin analizini yaptırabiliyoruz. YouTube videosu ekleyebiliyoruz ki ben bir tane videomu analiz ettireceğim. Ve herhangi bir kopyaladığınız metni buraya yapıştırabiliyorsunuz. Önce bir dosya yükleyelim. Bakın dosya seçin dedim. Ve masa üstünden benim Power BI kitabımı şöyle 380 sayfalık bir kitap bu. Bunu yükleyelim. Bakalım bana bununla ilgili nasıl özellikler verecek, neler yapabileceğiz burada. Bundan sonrasında da bir Excel dosyası yükleyip Excel dosyamızla ilgili analizler yaptırmaya çalışacağız. Şu anda yüklüyor ve analiz ediyor. Bakın 380 sayfalık kitabı yükledi ve Power BI etkin veri analizi rehberi diyor. Sağlanan metinler diyor ki Power BI platformuyla etkin veri analizi yapmaya yönelik kapsamlı bir rehberin parçalarıdır. Bu kaynaklar Power BI'nin ne olduğundan başlayarak veri modelleme, DAX formülleri, görselleştirme teknikleri, rapor tasarımı ve yayınlama adımlarına kadar birçok konuyu ele almaktadır. Ayrıca RLS gibi güvenlik mekanizmaları ve custom visuals kullanımı gibi ileri düzeyde konulara da değinerek kullanıcıların sıfırdan ileri seviye Power BI yetkinlikleri kazanmalarını hedeflemektedir diyor. Kaynaklar Udemy ve YouTube gibi platformlarda ek öğrenme imkanları da sunmaktadır diyor. Sevgili arkadaşlar açıklamada ben bu Power BI kitabımın linkini ekleyeceğim. Bu videoya özel minimum fiyattan bu dosyayı da satın alabileceksiniz. Microsoft Power BI ile ilgili. Mesela buradan bir şeyler yazıp işte not ekleyip sesli özetleyip zihin haritasına dönüştürebilirim bunu. Ya da notlara kaydet diyerek notlara kaydedebilirim. Şöyle bir özelliği var. Bu çok güzel bir özellik. Sesli özet. Bakın arkadaşlar ayrıntılı inceleme görüşmesi diyor. Oluştur dediğimde bana bir podcast oluşturacak bununla ilgili. Mesela not ekle deyip ben buraya bir not ekleyebiliyorum. Yeni not diyerek. İşte buraya kendimce Power BI kitabımın incelemesi diyorum. Ve buradan istediğim gibi ben bunu ekleyebiliyorum. Kaynağa dönüştür dedim. Buraya yeni not olarak ekledi. Şimdi şöyle stüdyoya geldim. Tekrar işte özet belge çıkart diyorum ya da ona benzer şeyler yapıyorum. Mesela bu kitaptaki en önemli noktalar ve konular hangileridir diye soralım. Bakalım bize nasıl yanıt verecek? Yani bu yüklediğimiz PDF'deki en önemli noktalar hangileridir dedik. Bakalım bize nasıl bir yanıt verecek ve ne kadar sürede yanıt verecek? Bu da önemli. Şu anda çalışmayı döndürüyor ve bu çalışmadan sonra bir de YouTube videom var. O YouTube videomla ilgili bakalım neler yapabilecek ona bakacağız. Bakın bana burada özetledi. Kaynaklara ve sohbet geçmişinize dayanarak Power BI kitabındaki en önemli noktalar ve konular şu şekilde özetlenebilir diyor. İşte Power BI veri modellemesi, DAX formülleri ve fonksiyonları bunları bütün detaylarıyla bu kitapta anlatıyorum arkadaşlar. Veri alma ve dönüştürme, Power Query Editor,
görselleştirmeler, dilimleyiciler, rapor tasarımları, paylaşım, Power BI'nin paylaşımı ve satır düzenleyicisi olacak şekilde bana mükemmel bir şekilde özetledi. Bakalım şunu oluştur diyelim. Bununla ilgili nasıl bir kaynak oluşturacak? İki kaynağı esas alarak sohbet üretiliyor diyor. Buradan yine istediğimiz gibi çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bu arada biz de gidelim ve bir YouTube kanalım var. Benim biliyorsunuz Oğuzhan Çolak. Bu YouTube kanalımdaki bir videomu linkini kopyalıyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunun gibi yapay zeka destekli işinize yarayacak video içerikleri de paylaşmaya başladım artık ve paylaşmaya da devam edeceğim. Abone olup bu videoyu beğenip alt kısma da yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi bakın ana sayfaya geldim. Yeni oluştur diyorum. Buradaki ikona tıkladım. Buraya kaynak yüklemek yerine bu sefer YouTube'u seçiyorum. YouTube videomun URL'sini yapıştırdım. Ve buraya geldim, ekle dedim. Şu anda benim bu YouTube videomun özetini çıkartacak bana. Bir öncekine tekrar geri dönüp bakacağız. Orada sesli özet kısmı vardı. Verilen kaynaklar, bakın kullandığım 3 yapay zeka aracı. Verilen kaynaklar yapay zeka araçları üzerine odaklanmaktadır. Konuşmacı özellikle ChatGPT, Google Gemini ve Captions adlı 3 yapay zeka aracını nasıl kullandığını ve bu araçların farklı işlevlerini anlatmaktadır. ChatGPT'nin veri seti oluşturma ve analiz etme becerilerini, Gemini'nin ise toplantı düzenleme gibi Google hizmetleriyle entegrasyonunu göstermektedir. Son olarak Captions uygulamasının sosyal medya içerikleri, özellikle de kısa video oluşturma konusundaki yeteneklerinden bahsetmektedir. Genel olarak kaynaklar bu yapay zeka araçlarının iş ve kişisel kullanım alanlarındaki pratik uygulamalarını ele almaktadır diyor. Bu videonun kartını da buraya ekleyelim. Siz de buradan bu karta tıklayarak kullandığım 3 yapay zeka aracı videosunu izlemeyi ihmal etmeyin. Burada istediğimi sorabilirim. Yine oluştur diyerek özet oluşturabilirim. Not ekle diyerek yeni notlar ekleyebilirim. Özet belge çıkart diyebilirim. Bakın özet belgeye tıklayalım. Bu kaynağa dayalı olarak, yani bu YouTube videosuna bağlı olarak bana bir kaynak oluşturuyor arkadaşlar. Özet belge oluşturuyor. Şuradan tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi oluşturduğu özet belge benim o videoda anlattığım konulardan bana bir bu şekilde kaynak oluşturuyor. Kaynağa dönüştür diyelim. Bakın kaynağa dönüştürdü. Şu anda bir kaynak olarak kullanılabilir durumda. Şunu da şöyle stüdyoya tekrar geri dönelim. Buradan zaman çizelgesi ekleyebiliyoruz. İki kaynağa dayalı olarak üretiliyor diyor. Buradaki sesli özet oluşturma hikayesine bakalım. Şuradan özelleştir diyelim. Belirli bir kaynağa odaklan. Yapay zeka sunucuları neye odaklanmalı? Deneyebileceğiniz şeyler. Belirli bir kaynağa odaklanın. Tamam, zaten odaklanıyoruz biz bunu. Sesli özeti üretin diyorum. Bakalım bunu üretsin. Şimdi YouTube videomu özetledi. Buradan bir zihin haritası çıkarabiliriz diyoruz. Bakın zihin haritası çıkarttı. Bakalım nasıl bir şey çıkartacak zihin haritası? Ben de merak ediyorum. Bakın bunu gördük. Dedi ki yaygın kullanılan yapay zeka araçları. Yapay zeka araçlarının önemi sadece Excel değil, iş hayatının alanları. Mükemmel olmuş bu arada bu. Yani Google LM bunu gerçekten zihin haritasını mükemmel bir şekilde başarmış. Sadece Excel değil, iş hayatının alanları, çağın gereklilikleri, verimlilik ve zaman tasarrufu, işleri daha hızlı tamamlama, veri seti oluşturma, veri analizi, video düzenleme, çeşitli kullanım alanları, ChatGPT, veri analizi, metin oluşturma, toplantı planlama, Google Workspace entegrasyon ve Captions, sosyal medya içerik üretme gibi mükemmel bir şekilde, bakın buradan gerçekten beklediğimin çok çok üstünde bir zihin haritası oluşturdu ve bize verdi. Bunu şimdi kapatalım. Zihin haritasını da oluşturduk. Sesli özeti oluşturuyor şu anda. Not ekle diyerek istersen bir not da ekleyebiliyorum buna. Şimdi az önceki Power BI'ye evet, şu anda bu biraz uzun sürüyor tabii. Burada bize bir podcast oluşturuyor. O podcast'i oluşturmasını beklememiz gerekiyor. Şuradan şimdi kullandığım 3 yapay zeka aracı seçelim. Ama muhteşem çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten ben şu anda Pro'su var bende ama bu ücretsiz zaten. Siz de normal bütün işleriniz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada diğer bütün Google uygulamalarıyla entegre bir şekilde de çalışabiliyor. Şöyle gelelim tekrar. Yeni oluştur diyelim. Buradan
İstediğiniz bir metni de özetletebilirsiniz ya da Google dokümanları özetletebilirsiniz. Web sitesi, bakalım gelin bizim İleri Excel web sitemize linkini şöyle kopyalayalım. Bakalım web sitesi kısmı nasıl çalışıyor merak ettim. Ekle dedim. Benim web sitemi nasıl analiz edecek bunu da görmek istiyorum. Bakın İleri Excel kursları ve kaynakları web sitemi özetledi. Eğitmen Oğuzhan Çolak'ın tanıtımı, öğrenci yorumları, iletişim bilgileri ve sosyal medya bağlantıları gibi ek bilgilerde bulunmaktadır. Site dijital ürünlerde sunmakta ve kullanıcı gizliliği ile çerez politikaları hakkında da bilgi vermektedir diyor. Buradan da yine istediğim gibi notebook elemi kullanarak yapay zeka destekli özetlemeler vesaire, zihin haritası, sesli özet gibi detayları çıkartabiliyorum sevgili arkadaşlar. Şunu tekrar açtım. Sesli özetimizi de burada çıkartıyor. Bir podcast çıkartacak buradan ve bu podcast'i de istediğim gibi, istediğim bir yerde paylaşabileceğim kıymetli arkadaşlar. Evet, sesli özetimizi oluşturdu. Bakın buradan 5 dakika 58 saniye Merhaba. Bugün özet oluşturdu. bize Şimdi gelen biraz kaynaklara dinleyelim. dayanarak sıkça duyduğumuz 3 yapay zeka aracına yakından bakacağız. ChatGPT, Google Gemini ve Captions. Evet. Amacımız da bu araçlar Evet, iş yaklaşık akışlarını nasıl 11 dakikalık kolaylaştırıyor? videodan 5-6 dakikalık bir özet çıkardı ve bir podcast oluşturdu. Bence muazzam. Kıymetli arkadaşlarım, Notebook elemi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorumlarınızı, bu video ile ilgili yorumlarınızı yazmayı ve yapay zeka ile ilgili yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin.